Delikanlının adı Santiago'ydu. Akşam olmak üzereyken terk edilmiş küçük kiliseye geldi. Ayin eşyalarının konulduğu yerde büyümüş bir firavun inciri vardı hala. Ve yarı yıkık çatısından hala yıldızlar görülebiliyordu. Birinde buraya koyunlarıyla birlikte gelmiş ve düş görmesinin dışında sakin bir gece geçirmiş olduğunu anımsadı. Şimdi yanında sürüsü yoktu. Ama elinde bir kürek vardı. Uzun süre gökyüzüne baktı. Sonra heybesinden bir şarap şişesi çıkardı ve şarap içti. Çölde yıldızlara bakıp simyacıyla şarap içtiği günü anımsadı. Geçtiği bütün yolları ve Tanrı'nın kendisine hazinenin bulunduğu yeri göstermek için seçtiği tuhaf yöntemi düşündü. Üst üste gördüğü düşlere inanmasaydı, çingeneye, krala, hırsıza rastlamasaydı... Doğrusu uzun bir liste ama yol boyunca işaretler vardı ve yanılmam olanaksızdı diye düşündü. Farkına varmadan uykuya daldı. Uyandığında güneş çoktan yükselmişti. Hemen firavun incirinin dibini kazmaya başladı. Yaşlı büyücü dedi kendi kendine. Her şeyi bal gibi biliyordum. Bu kiliseye geri dönebilmem için biraz altın bile bıraktın. Paçavralar içinde geri döndüğümü görünce katıla katıla güldü keşiş. Sanki bunlardan esirgeyemez miydin beni? Rüzgarın kendisini yanıtladığını duydum. Hayır, sana bunu söyleseydim piramitleri görmeyecektin. Piramitler çok güzel, öyle değil mi sence? Simyacının sesiydi bu. Gülümsedi ve kazmaya koyuldu. Yarım saat sonra sert bir şeye çarptı kürek. Bir saat sonra önünde eski İspanyol altın parasıyla dolu bir sandık vardı. Ayrıca değerli taşlar, kırmızı ve beyaz tüylerle süslü altın maskeler, pırlanta işlemeli değerli taşlardan yapılmış putlar vardı. Ülkenin uzun süredir artık anımsamadığı ve Fatih'in çocuklarına ve torunlarına anlatmayı unuttuğu bir fethin kalıntıları. Gerçekte kendi kişisel menkıbesini yaşayan kimseye karşı hayat cömerttir. Derken rüzgar esmeye başladı. Gün doğusuydu esen, Afrika'dan gelen rüzgar. Ne çölün kokusunu ne de mağriplilerin istila tehdidini getirmişti. Bunun yerine çok iyi tanıdığı bir kokuyu ve usulca gelip dudaklarına konan bir öpücüğün mırıltısını getiriyordu. Gülümsedi. İlk kez böyle bir şey yapıyordu genç kız. "Geliyorum Fatima" dedi. "Geliyorum."